Akıllı bir hükümdar, kendisine karşı döneceği zaman sözünü tutamaz ve tutmamalıdır. Bu 500 yıllık cümle, bugünün diplomasi ve iş dünyası koridorlarında hala bir fısıltı gibi dolaşır. Machiavelli'nin prensiyle yaptığı en temel devrim, ahlakı siyasetin denkleminin dışına atmasıdır. Bize der ki, iyi bir insan olmakla iyi bir yönetici olmak aynı şey değildir, hatta çoğu zaman birbirinin zıttıdır. Sıradan bir vatandaş için erdem olan sadakat, dürüstlük, merhamet gibi özellikler, devleti yöneten kişi için birer lüks, hatta birer zaaf olabilir. Çünkü, yöneticinin birinci görevi, ne pahasına olursa olsun devleti ayakta tutmaktır. Eğer devletin bekası için yalan söylemek, sözünden dönmek veya zalim olmak gerekiyorsa, yönetici bunu yapabilmelidir. Machiavelli, siyaseti, olması gerekenin hayal dünyasından çıkarıp, olanın acımasız gerçekliğine indirger. Bu kitap, gücün nasıl işlediğine dair bir kullanım kılavuzudur, bir ahlak vaazı değil ve bu yüzden, hala bu kadar sarsıcıdır. Peki bu acımasız fikirler nereden çıktı? Niccolo Machiavelli, Fil Dişi Kulesi'nde oturan bir filozof değildi. O, 15. yüzyıl sonu, 16. yüzyıl başı Floransa'sında aktif bir diplomattı. İtalya'nın birbiriyle savaşan şehir devletleri, Fransız ve İspanyol orduları tarafından bir oyun alanı gibi kullanılıyordu. Machiavelli, bu kaosu, liyakatsiz liderleri ve paralı askerlerin ihanetlerini ilk elden gördü. Sürgüne gönderildiğinde yazdığı Prens, aslında iktidara geri dönmek için bir iş başvurusu, Medici ailesine sunulmuş bir el kitabıydı. Amacı, İtalya'yı bu barbarlardan kurtaracak bir liderin nasıl olması gerektiğini anlatmaktı. Machiavelli'nin reçetesi netti. Güç hem kaba kuvveti hem de aklı gerektirir. Peki, bir hükümdar, hem aslan kadar yırtıcı hem de tilki kadar kurnaz olmayı aynı anda nasıl başarır? Machiavelli, 18. bölümde bu ikilemi çözüyor. Hükümdarın iki doğası olmalı, insan ve hayvan. Hayvan doğasında ise, aslanı ve tilkiyi örnek alır. Aslan, der, tuzakları göremez. Tilki ise kurtlara karşı kendini savunamaz. Hükümdar, kurtları korkutmak için aslan, tuzakları görmek için tilki olmalıdır. Sadece aslan olana, yani kaba kuvvete güvenene gülerler. Bu ne demek? Güç kullanmak, orduyu yönetmek, düşmanı ezmek, aslan olmaktır. Ama bu yetmez. Diplomasi, aldatma, gizli manevralar, yani tilki olmak da gerekir. En radikal önerisi ise burada gelir. Hükümdar, erdemli olmak zorunda değildir ama, kesinlikle erdemli yıldız görünmek yıldız zorundadır. Merhametli, sadık, dindar, dürüst görünmeli. İnsanlar, der Machiavelli, gözleriyle yargılar. Herkes nasıl göründüğünüze bakar, gerçekte ne olduğunuza ise çok azı dokunabilir. Ve o, azınlık, devletin gücünü arkasına almış, çoğunluğun fikrine karşı çıkmaya cesaret edemez. Yani erdem, bir amaç değil, bir araçtır. İktidarı korumak için kullanılan bir maskedir. Ama gerektiğinde, devletin selameti için, o maskeyi çıkarıp, tam tersini yapmaya hazır olmalıdır. Cesare Borgia'ya olan hayranlığı buradan gelir. Borgia, rakiplerini bir barış yemeğine davet edip, hepsini boğduracak kadar acımasız bir tilkiydi. Ama aynı zamanda, Romagna'da düzeni sağlamak için atadığı zalim valisini, halkın nefretini kazandığını görünce ikiye böldürüp pazar yerine cesedini koyarak, adaleti sağlayan, merhametli hükümdar rolünü oynayabilen bir tiyatrocuydu. Bu çizgi nerede çatlar? Bir insan sürekli bu iki yüzü yaşayabilir mi? Maske bir noktada yüze yapışmaz mı? Machiavelli bu psikolojik maliyetle ilgilenmez. Onun için önemli olan tek şey sonuçtur. Devlet ayakta mı, değil mi? Bu ikili oyun gücün doğasında var olan performatif niteliği ortaya koyar. Liderlik sadece eylem değil, aynı zamanda bir sahne performansıdır. Ve prens, bu performansın senaryosunu yazar. Hükümdar, devletini kurtarmak için zalim olmak zorunda kalabilir. Ama zalimlik, nefreti doğurur. Nefret ise komploları ve isyanları. Peki iyi olmakla devleti kaybetmek arasında sıkışan hükümdar, bu ölümcül nefreti nasıl yönetir? Machiavelli, korkulmak ve sevilmek arasındaki meşhur ayrımı burada yapar. Sevilmek mi korkulmak mı daha iyidir diye sorar ve net bir cevap verir. İkisi birden olmak en iyisidir ama bu zorsa, sevilmektense korkulmak çok daha güvenlidir. Neden? Çünkü sevgi, bir minnet bağıdır ve insanlar çıkarları söz konusu olduğunda bu bağı koparmakta tereddüt etmezler. Oysa korku, ceza tehdidiyle ayakta durur ve bu tehdit asla kaybolmaz. Sevgi, insanların iradesine bağlıdır. Korku ise hükümdarın.
Akıllı hükümdar kendi kontrol edebileceği bir temele dayanmalıdır. Fakat Machiavelli hemen ardından hayati bir uyarı ekler. Hükümdar korkulmalı ama asla nefret edilmemelidir. Korku bir yönetim aracıdır, nefret ise bir zehir. Nefretten kaçınmanın yolu basittir. Halkın malına ve kadınlarına dokunma. O meşhur, insanın kanını donduran cümlesini burada söyler. Çünkü insanlar, babalarının ölümünü, miraslarının kaybından daha çabuk unuturlar. Bu, insan doğasına dair inanılmaz derecede pragmatik ve soğuk bir tespittir. Mülkiyet hakkı ve aile onuru, istikrarın temelidir. Bu çizgiyi geçen hükümdar, korkuyu değil, nefreti eker. Ve nefret edilen hükümdar, en yakınındakilerin bile komplosuna açık hale gelir. Machiavelli, zalimliği bile ikiye ayırır. İyi kullanılmış ve kötü kullanılmış zalimlik. İyi kullanılmış zalimlik, iktidarı güvenceye almak için bir kerede, başta yapılan ve sonra tekrarlanmayan şiddettir. Siraküza tiranı Agatokles'in, iktidara gelirken senatoyu ve zenginleri tek bir günde temizleyip, sonra halkın refahı için çalışması gibi. Bu, şok edici ama kısa süren bir şiddettir. Kötü kullanılmış zalimlik ise, başta az olup zamanla artan, sürekli bir güvensizlik ve korku iklimi yaratan şiddettir. Bu, kaçınılmaz olarak nefrete yol açar ve rejimi yıkar. Yani Machiavelli için şiddet bile rastgele değildir. Bir cerrahın neşteri gibi hassas ve amaç odaklı kullanılmalıdır. Amaç, düzeni sağlamak ve nefreti değil, yalnızca düzenleyici bir korkuyu tesis etmektir. Peki neden 5 asırdır bu küçük kitap bir hayalet gibi peşimizi bırakmıyor? Çünkü güç denkleminin en çıplak, en rahatsız edici halini yüzümüze vuruyor. Siyasetin olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi nasıl işlediğini anlatıyor. Bugün etrafımıza baktığımızda Machiavelli'nin prensini her yerde görürüz. Uluslararası ilişkilerde ulusal çıkar adına yapılan anlaşmalar ve ihanetler, tam da Prens'in 18. bölümüdür. Şirket dünyasında, şirketin bekası için yapılan toplu işten çıkarmalar, rakipleri bitirmek için oynanan etik dışı oyunlar, Machiavellist bir mantığın ürünüdür. Seçim meydanlarında halka her şeyi vaat eden ama iktidara gelince koşullar değişti diyerek sözünden dönen siyasetçiler, Machiavelli'nin erdemli görün ama olma tavsiyesini harfiyen uygularlar. Prens bize ahlaki bir pusula vermez. Tam tersine, ahlak pusulasının güç karşısında nasıl kolayca bozulabildiğini gösteren bir barometredir. Bize gücün anatomisini, iktidar arzusunun psikolojisini ve devlet denilen mekanizmanın hayatta kalma içgüdüsünü öğretir. Bu yüzden modası asla geçmez. Çünkü anlattığı şey, belirli bir çağın siyaseti değil, gücün zamansız doğasıdır. Prens, zihnimizdeki çizgileri belirginleştiriyor mu, yoksa bulandırıyor mu? Bir yandan, özel hayatın ahlakıyla kamusal alanın, yani siyasetin ahlakı arasına çok keskin, acımasız bir çizgi çekiyor. Bir birey olarak iyi insan olmanın kurallarıyla, bir devlet adamı olarak etkili lider olmanın kurallarının farklı olduğunu söylüyor. Bu anlamda siyasetin kendine özgü, soğuk mantığını netleştiriyor. Ama diğer yandan tam da bunu yaparak evrensel bir doğru ve yanlış çizgisini bulandırıyor. Etiğin duruma göre değişebileceğini, amacın araçları meşrulaştırabileceğini ima ederek en temel ahlaki dayanaklarımızı sarsıyor. Ancak kitabın niyeti ve ortaya koyduğu analiz, bir bulanıklık yaratmak değil, idealizmin sisleri arasında kaybolmuş olanlara gerçeğin keskin ve net bir haritasını sunmaktır. Machiavelli, var olan bir çizgiyi bulanıklaştırmıyor, kimsenin görmeye cesaret edemediği yeni bir çizgiyi, gücün ve ahlakın ayrıldığı o fay hattını gözler önüne seriyor. Ve çizgiler biraz daha belirginleşti.